Hemen bir şey daha soracağım size. Yani basının nasıl yanıltıcı olabileceğine dair, daha doğrusu manipülatif etkisine dair. Mesela Amerikan medyası da diyor ki üst düzey İsrailli ve Amerikalı yetkililere göre İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son hava saldırıları Hizbullah'ın 30 yıl aşkın bir süredir biriktirdiği füze ve roketlerin yaklaşık yarısını imha ederek Hizbullah'ın silah gücüne büyük darbe vurdu. Doğru olabilir mi? Şimdi Yoksa abartılı bir rakam mı? Şöyle söyleyeyim. Dediği doğru olsun. %50'sini vursun. Kendi verdiği rakamlar üzerinden, onların verdiği rakam ne kadar? 150 bine yakın. Evet. 150 bine yakın sistem vardı. 150 bine yakının yarısını vursa 75 bin yapar. 75 binin yaklaşık 5 bini tank savar silahı olsun. Ve 5 bin tank savar silahından 10'da 1 oranında da başarı şansı olsun. Yani 10 füze attıklarında bir tanesiyle vurabilsinler. Bu 500 tank yapar ya. Evet. Bu hesapla bile yani aslında... Bu iş öyle hesaplanmaz. Yani Ukrayna sahasında dronların yaptığı etkiyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Daha onlar devreye girmedi. Bakın mesela bu sahada da kullanılacak. Rus birliklerinin de büyük elektronik harp gücü var. Ama engelleyemiyorlar. Niye? Çünkü dronlar bu şekilde çalışmıyor. Kişisel drone olduğu için sistemi sahada herhangi bir elektronik harpten etkilenmeden uçurabiliyorsunuz. Şimdi bu görüntülerin içerisinde hiçbirini yansıtamadık. Bak önümüze onlarca drone'la saldırı görüntüsü gelecek daha. Yine söylüyorum. Buna rağmen İsrail gider alır mı? Alır arkadaşlar. Gazze'de bugüne kadar 1500'e yakın askeri ölmüş olmasına rağmen vazgeçmedi. Bedeline razıysa daha alır büyüğünü diyorsun. çünkü hedefliyorsa ve bunu kendi hesaplamasında öyle koymuşsa devam eder. Buradaki hani 12 taneden bahsediyorsunuz. Evet. Bu alanı alabilmesi için kaybedeceği sayı nereden bakarsanız 5000 üzerindedir. Eğer bunu almışsa, Evet. bunu göz önüne almışsa, ben burayı gireceğim ve tutacağım diyorsa, bu bedeli de Öderim diyorsa. öderim diyorsa, Razıyım diyorsa. Evet. yani girer ve öder. Ama bunun bedeli yüzlerce tank, yüzlerce zırhlı araç Evet. ve binlerce askerdir. Bu her zaman böyledir bak. Bir yere giremez. Girer arkadaşlar. Peki İsrail'in içinde de destek görmeye devam edecek mi böyle binlerce askeri öldüğünde? Şu ana kadar savaş çığlığı çok yüksek çıkıyor. Evet. Hatta Netanyahu'nun şeyi yükseliyor. Evet. Yani Destek seçime arttı. girse seçim kazanacak aşamaya geliyor. Evet. Maalesef. Bu Hizbullah'ın arasındaki bölümü aşağı yukarı anladık mı? Evet. Tahliye görüntüsü verelim mi bir tane? Onu diyeceğim. Şimdi tahliye görüntülerine başlayalım. 5 ayrı görüntü var. Sırasıyla arkadaşlarımız paylaşır bizimle. Burada işte ilk o operasyonda Hizbullah'ın 8 askerini etkisiz hale getirdiğini biliyoruz İsrail'in. Tahliye görüntülerinde de bazı dikkat çeken detaylar var. Size sormak istediğimiz. Bu değil arkadaşlar, bu değil. Şu, evet bravo bu. Şimdi burada sizin hep bize anlattığınız aslında tahliyenin önemi tabii burada askerler ölü mü, yaralı mı? Bir bakalım görüntülerde siz ne çıkarıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi zaten hayatını kaybetmişlerin tahliyesi birinci öncelikli değildir. Yani birinci öncelikle helikopterle tahliye edenler önce sınıf sınıf kurtarılabilecekleri öne koyarlar, öyle gider. Hatta her birinin üzerine işaretlersiniz. Yani oradaki doktor veya oradaki sıhhi teknisyen kimse birimin içindeki aciliyetine göre sınıflandırır. Kurtarılabilecekleri önce sevk etmeye çalışırlar. Yani şu gidenlerin hiçbiri şey değildir. Ölmemiştir henüz diyorsunuz. Efendim? Ölü değildir. Ölü değildir. Yani çünkü daha ilk sevkiyatta hiçbir zaman cenazeyi koyup öncelikle göndermezsiniz. Evet. O yüzden söylüyorum. Şimdi burada mevzu şu, çok ilginçtir. Burada bu görüntüye yanıtları zaman İsrail yetkililer çok ilginç bir açıklama yaptılar. Hizbullah çok acımasız. Askerlerimizi tahliye ederken bizi ateş ettiler dediler. Yani trajik. Şimdi bunun üzerine ne dersiniz? Akıl tutulması. Ne denir yani? Çünkü alıştılar. Kassam Tugayları bunu hiç yapmadı. Kassam Tugayları vurduğunda vuruyordu. Tahliye sırasında gidenlere ve gelenlere karışmıyordu. Evet. Alıştılar Kassam Tugaylarından. Rehinelerine ne kadar iyi muamele ettiklerini Onu biliyoruz. söylüyorum bakın. Ama Hizbullah ne yapmış bunlara? Tahliye operasyonları Tahliye operasyonları sırasında ateş etmişler. Ya arkadaşlar
siz çoluk çoluk demeden binlerce insanı, hiç elinde silah olmayan adamları, insanları, çocukları, bebeleri Küvezdeki öldürürken bebekleri. aklınıza gelmedi de savaş hukuku. Burada mı geldi? Ki savaş hukukunda tahliyeye müsaade edeceksin diye bir şey yok. Yaralı esir alırsan bir şey yapmazsın. Veya bir sıhhi noktayı vurmazsın. Savaşın devam ettiği bir yerde herkes hedeftir. Ama bakın ne ilginç olan bir şey söyleyeyim. Çoluk çocuk demeyen İsrail, Hizbullah'ı acımasızlıkla tahliyelere engel olmakla suçladı.